Ses deneme 1 2 hamam etkisi yaratılır ve ses çok yankı yapar. Genelde hamamda çekiyoruz zaten. Arkadaşlar merhaba. Macaristan'a geldik. Bugün niye geldik? Hemen şöyle vay BMW M2 Coupe Media Event. Hungaroring pistine gideceğiz. Yarın gideceğiz. Bugün geldik şimdi böyle biraz gezeceğiz şehri. Size de. Nereye gidiyoruz? Speedboat yapacağız. Speedboat yapacakmışız. Bak enteresan, güzel bu. Güzel araba be. Vay. Bak görüyor musunuz beyler ya? Ağırlık merkezi ortaya alınsın diye koltuk neredeyse ortada arabada. Vay. Çocuk koltuğu var önde ya. Bu şehir ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Macaristan'ın başkenti burası. Karşı taraf Buda, bu taraf Peşte. Öyle evet. Yani ya da bu taraf Buda, karşı taraf Peşte. Ama şehir böyle ikiye ayrılıyor. Ortadan Tuna Nehri geçiyor. Tuna Nehri'nin üstüne bir tane köprü yaptıktan sonra Buda ve Peşte olarak ikiye ayrılmışlar şehri. Tuna Nehri de tam ortasından geçiyor şehrin. Karşı taraf Eskişehir diye geçiyor yani. Yeni yapılanmalar bu tarafta yapılıyor. Eski karşı tarafta böyle tamamen eski olarak kalıyor. Hemen yol veriyorlar. Şöyle teknelerden yapılmış restoranlar var. Şu karşıdakilerin çoğu restoran arkadaşlar. Sabit duruyorlar orada. Köprülerden bir tanesi bu. En eskisi köprülerin şu. Karşıdaki, inşallah güneşten görüyorsunuzdur. Daha sonra işte hep yeni köprüler böyle sırayla yapılıyor. Arkadaşlar burada enteresan bir şey oldu. Süha ile karşılaştık. Süha bizim takipçi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, sağ olsun. İyi valla. Kaç senedir takipçisin? Yaklaşık 1,5 yıldır. Vay be. Adam otopark takipçisi, geldi burada bizi buldu valla. 1,5 yıldır takipçiymiş. Abonesin YouTube'a. Kesinlikle. Siteye. Aynen. İyi, süper. Adam 19 yaşında ama 16 yıldır burada. Burada da şu anda tur rehberliği yapıyor aslında. Neye biniyorsun? Suzuki Swift. Swift'i var. 2007 model. Güzel. 92 beygir. İyi kaçıyor. İkinci el otomobil fiyatları da burada enteresan şekilde ucuz. Yani bizim Türkiye'ye göre ucuz tabii. Evet. Kupe bir tane 320. Evet. Kaç model? 2008 model otomatik vites, yaklaşık 12.000 euro, 13.000 euro. Yani bizim orada 40.000 TL'ye yakın. Yani 40.000 işte biraz geçiyor bizim orada. Evet. Yani 3 ile çarparsan yani 50'ye yakın diyelim. Evet. Ama bizim oradakinin bayağı bir altında kalıyor tabii. Bayağı. İyi rakam yani. Bu arada benden kısa boylu adam bulunca çok seviniyorum ya kardeşim benim. Sağ ol abi. Sağ olasın, çok teşekkür ederiz baba. Şey değil abi. Geldiğimiz zaman buraya takipçiler bulsun seni artık. Gezdirirsin onları da. Tamam. Eyvallah. Sağ olasın. Şey değil. Bu mu ya speedboat? Böyle kendim kullanmadığım şeylerde çok tedirgin oluyorum yani. Bir şey diyeceğim, speedboat dediniz, adam opuru çıktı ya bu. Ha, burası normal, speed'e birazdan geçecekmişiz. Vallahi güzel. Kornası her şeyi var. Gösterge hız var. Ha, 2 tane devir var. Demek ki 2 tane motor var. Al, arkası serbest abi. Suleş gibi ya. Al. Hop. Arkadaşlar geldik şimdi piste. Basın toplantısından çıktık. Başlayacağız şimdi. Bebekler burada valla. Hazır mısın Aykut'cum? Evet arkadaşlar, şimdi öyle yarı hızlı bir tur atıyoruz piste alışmak için. Arabanın sesi çok güzel bu arada. Müthiş. Çok güzel patlatıyor be. Yazıyordu listede, gördün mü? Yok. 134.000 euro. Ama buradaki fiyat. Yo, değil. Türkiye fiyatı ya. 134.300 euro Türkiye'de araba. Sipariş de geliyor. Vay maşallah. Ağlattım be. Bakayım, başka küçük notlar almıştım. 2002 Turbo'nun devamı olarak gösteriliyor bu otomobil. 1973'te üretilen ilk defa. Tabii 2011'de de bir 1M üretilmişti, hatırlıyorsunuz. 1M Coupe. Hatırlıyor musun arabayı? Aynen. 370 beygir, 465 Nm tork var ama 500 Nm'ye çıkabiliyor overboost'la beraber. Aktif M diferansiyel var. M diferansiyelin üzerinde bir tane elektrik motoru var. Bu motor diferansiyele yardımcı oluyor. Ama aynı zamanda drifti kolaylaştırıyor. Araba var ya. Yani
size. Vites topuzu çok iyi yani. Evet, hoppa. 2'den farklı ne var arkadaşlar? Buraları karbon desenli. Bu böyle vernik atılmamış karbon gibi. Doku aynı karbon ama vernik atılmamış karbon gibi. Buralarda alkantara opsiyonu olan var. Bunda yok alkantara, sadece kapı içlerinde var. Ama koltuklar o kadar şık ki. Bak şöyle göstereyim. Çok şık dikişleri falan, mavi dikişli. Müthiş yani, arabanın lansman renginde. Direksiyonu zaten anlatmaya gerek yok. Bu M direksiyonu bilmeyeniniz yoktur herhalde. Bu direksiyonu alıp akşam eve koyarım yani. Bitti ne? O kadar güzel direksiyon. Arkada diz mesafesi biraz kısıtlı. Yani şu ortada mesela özel bir şey beklerdim ben abi bu arabada. Bunda yok mesela. Yani bir özel bir şeyler biraz, ne bileyim, şuraları karbon olsun, bir şey olsun. Belki opsiyon vardır çok gerçi. Yanlış bir şey söylemeyelim ama ya bildiğin 2 bu şu anda. Aynen öyle. Burada da Aykut var. Aykut Dijital Kar Magazin'in sahibi. Bu arada Aykut Özdek. İndirin güzel dergisi vardır. 8 santim daha genişmiş bu. Normal 2 serisine göre. Zaten bu aynaya baktığınızda çamurlukların böyle genişliğini görüyorsunuz. Bu çok güzel bir duygu bence. Geniş bir arabada olduğunu hissetmek, görmek. Arkadaşlar şimdi şöyle bir 40 kilometrelik falan bir tura çıkacağız. M2 var, M3 var. Hemen arkasında M6 var. Hemen onun arkasında da M4 var. Bu yeni çıkan bir kompetisyon pek arkadaşlar. Jantlar falan 20. Acayip bir şey ya. Çok güzel görünüyor. Rengi de çok hoşuma gitti benim. Bahadır Bey. Vay be. Koltuklara bak, Koltuklar çok iyiymiş. Kaç bakayım. Sana yakışmıyor işte. Olsun. Tavan da güzel, tavanı gördün mü? Alcantara mı? Ama dışarıdan. Vay vay. Şu anda yükselt bakayım vites. Yükseltebildiğin kadar. Yükselt. 7 ileri bu arada çift kavramalı şanzıman var arabada. Şu an 2500 devirde 130'da gidiyoruz. Frene bastı. Demin 150'ye yakındık. Burada M6 falan var. Niye M6'ya gidip kullanmıyorsun demeyin. Çünkü bu araba İstanbul'a dönünce yazacağım. Top Gear'e yazacağım. Bu otomobil aynı zamanda Top Gear'ın seçtiği yılın kupe otomobili. Yılın kupesi yani Top Gear ödüllerinde. Zaten Temmuz sayısında dergide göreceksiniz. O yüzden biraz kullanıp arabayı yazmam lazım. O yüzden buna geçtik. Yoksa M6'yı kullanmak da isterdim yani. Ya da şu kompetisyon peki. Şanzıman çok iyi. Evet, piste geldik. Şöyle pisti de gösterelim size. Hungaroring. Burası Formula 1 pisti aynı zamanda. Bu arada biraz süspansiyonlardan bahsedeyim. Otomobil çok sert değil. Yani rahatsız etmiyor. Bir spor otomobil sertliği yok ama virajda da iyi dönüyor. Şimdi ikinci bir pist turuna çıkacağız arkadaşlar. Burası böyle bakın cennet gibi ya. Vallahi. Aykut ver bakayım bir gaz. Gidiyor be. Evet, biraz bakalım. Kayıyor. Kaymıyor be. Ne tutuyor ya? İyi tutuyor. Frenler çok iyi. Vallahi kaymıyor. Bitti. Bu kadar. İkinci tura çıkacağız. Şansa ya. Ah! Çok iyi be. Oo, güzel patlattı. Frenlere bakalım. Vay be.
herif. Beni oturtturuyorsun yanına. Çekim yaptırıyorsun. En sevdiğim viraj. Bak bu virajı seviyorum. Kaç tur atıyoruz burada? 2 tur galiba. Güzel oldu. Yemek öncesi güzel oldu. Hadi biraz araya açalım. Pardon, M3 ile M4 burada şu an ama bunlar kompetisyon pek yeni gelen. Frenler değişik. Hatta DSC'nin yazılımı bile değişik. Bu arabalara özel yapılıyor. Şöyle içini göstereyim. Bu renge bittim ama diğer renge daha çok bittim. Şu efsane bir renk yani bütün rengi. Bakar mısınız abi şuna ya? Bu nasıl bir jant ya? 285 30-20. Arkadaşlar dönüş vakti geldi şimdi. Artık gidiyoruz. Veda ediyoruz M2'lere. Drift yapmamıza izin vermediler güvenlik nedeniyle. Yapacak bir şey yok. Onlar da kendince haklı. Görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Denizin çıkarttığı o dalgalar, Motorun yaptığı dalga, köpürmesi köpürtmesi. anlayamazsınız. Çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız.